meyve sebze tüketen hastaların kalp hastalığına yakalanma riskleri ama burada önemli olan şu. Herkese merhaba, ben diyetisyen ve fitoterapi uzmanı Göksu. Biliyorsunuz Instagram'dan haberini vermiştim. Hangi bitkileri ne amaçla kullanmamız gerekiyor? Bunları anlatan bir video serisi gelecek. Bundan sonra yani bitkilerle tedavi serimize hoş geldiniz. Fitoterapi nedir diye zaten videosunu çekmiştim ama tekrardan bir söylemek istiyorum. Bitkilerle tedavi demek. Hangi bitkileri kullanmamız gerekiyor? Hangi bitkilerin çayı olur? Hangilerinin olmaz? Hangi takviyeleri kullanmamız gerekiyor? Hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikle birinci maddemiz meyve ve sebze tüketimi. 126.000 kişilik yapılan bir çalışmada, bu arada bu çalışma 14 yıl kadar sürmüş, 8 porsiyon meyve sebze tüketen hastaların kalp hastalığına yakalanma riskleri çok düşük olduğu bulunmuş. Yani bizim kesinlikle meyve ve sebze tüketimini arttırmamız gerekiyor. İkinci maddemiz ise sarımsak. Sarımsağın tansiyon düşürücü etkisini eminim biliyorsunuzdur. Bunu kesinlikle yüksek tansiyon hastalarına öneriyorum. Ama eğer ilaç kullanıyorsanız buradaki etkileşime biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Tansiyonunuzu olduğunuzdan daha da düşürebilir. Halsiz hissettirebilir. Yani eğer ilaç kullanmıyorsanız genel olarak o zaman öneriyorum diyebilirim. Ama burada önemli olan şu, sarımsağı mekanik olarak ezmemiz gerekiyor. Nasıl? Yani ya havanda dövebiliriz, ya çok çiğneyebiliriz. Yani mekanik olarak kesinlikle parçalanması gerekiyor işe yarayabilmesi için. Ve yarım saat içerisinde de tüketilmesi gerekiyor. Eğer ısıtırsanız, bazı hastalarım çünkü söylüyor sebze yemeklerine koyuyorum diye, o zaman hiçbir anlamı olmuyor ne yazık ki. Isıtılınca fonksiyonlarını kaybediyor. Üçüncü maddemiz ise omega 3. Zaten her yerde her zaman söylüyorum, omega 3 her bireyin kullanması gerekiyor. Bizim eğer yüksek bir trigliserit seviyelerimiz varsa, göz sağlığımızı ve beyin fonksiyonlarımızı iyileştirmek istiyorsak kesinlikle omega 3 kullanmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalarda da görülmüş ki kardiyovasküler hastalığı olan insanlar, yüksek trigliserit seviyeleri olan insanlar omega 3 kullandıklarında kesinlikle seviyeler düşüyor. Ve yakalanma riskiniz de çok daha azalıyor diyebilirim. Dördüncü maddemiz ise zeytin yaprağı. Şimdi zeytin yaprağını normalde ya çay halinde ya da maserasyon halinde, yani geceden ılık bir suya koyup sabaha kadar bekleterek tüketmeniz halinde işe yaradığını biliyoruz. Onun dışında bir takviye olarak kullanabilirsiniz. Şimdi zeytin yaprağının tadı biraz acı olduğu için genel olarak takviye olarak kullanılması gerektiğini söylüyorum hastalarıma. Zeytin yaprağı aynı zamanda hem tansiyon düşürüyor, hem kolesterol düşürüyor, hem de şekerinizi düşürüyor. Eğer kombine bir halde mesela şeker hastalığımız var, tansiyon hastalığımız var ve kolesterol seviyelerimiz yüksekse kesinlikle olmazsa olmaz diyebilirim. Ama eğer bir ilaç kullanıyorsanız bununla etkileşime girerek sizin eğer şekeriniz varsa şekeriniz olduğundan çok daha fazla düşürebilir. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Yani ilaçlar varsa kesinlikle kontrollü bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Bu noktada da dediğim gibi bizimle sürekli kontak halinde olmanız gerekiyor. İkinci maddemiz ise beta-glukan. Biliyorsunuz bağışıklık güçlendirici. Zaten şu anda da çok popüler. Herkes öneriyor. Ama nasıl kullanmamız gerekiyor? Mesela dışarıda çay formülasyonu olarak da satılıyor. Beta-glukanın çay formülasyonu olarak hiçbir etkisi yok. O yüzden bunu alacaksak bir takviye olarak almamız gerekiyor. Lif içeriği yüksek olduğu için kolesterol seviyelerimizi düşürüyor. Bu yüzden kesinlikle kolesterolünüz yüksekse beta-glukan kullanabilirsiniz diyebilirim. Altını çizmek istiyorum. Beta-glukan aynı zamanda şeker de düşürür. Eğer diyabet için bir ilaç kullanıyorsanız veya insülin direnci için bir ilaç kullanıyorsanız bu sizin kan şekerinizi olduğundan daha fazla düşürebilir. Bu noktada da dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı maddemize gelelim. Alıç. Alıcı zaten hepiniz biliyorsunuz. Özellikle kalp hastalığı olan insanlara kesinlikle mevsimi geldiğinde alıç yemeleri gerektiğini söylüyorum. Ama şu anda bir yaprağını da alıp çay formülasyonu olarak tüketirseniz bu da sizin tansiyonunuz ve kolesterolünüze çok iyi gelecektir. Kendimize bir çay yapacaksak eğer bunun içine alıç yaprağı, öksü otu herbası ve
hibiskus koyabiliriz. Özellikle alıç yaprağı kalbe giden oksijen miktarını arttırır. O yüzden kesinlikle kardiyovasküler bir hastalığımız varsa, kolesterolümüz yüksekse bunları çay yapıp tüketebiliriz. Gelelim 7. maddemize. Bu da keten tohumu. Bunu çok fazla kez söylüyoruz sanırım. Özellikle kabızlıkta çok fazla söylemiştik ama kolesterol seviyelerini düşürmekte de birebir diyebilirim. Gelelim 8. maddemize. O da çemen otu. Kayseriler çok fazla kullanır. Bu bizim şekerimizi düşürmekte, kolesterolümüzü düşürmekte birebir diyebilirim. Burada dediğim gibi hani diyetisyenle birlikte olmak, koordine olmak çok önemli. Eğer bir ilaç kullanıyorsanız dozunu ona göre ayarlamamız gerekiyor. Her şeyini ona göre yapmamız gerekiyor açıkçası. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle kliniğe bekliyoruz. Ama şu küçük dipnotu da söylemek istiyorum. Çemen biraz iştah açıcı. O yüzden o noktada birazcık da dikkat etmemiz gerekiyor. Son maddemiz ise öksü otu. Zaten bunu kısaca söylemiştim. Bu da tansiyonunuzu düşürmekte çok etkili. O yüzden bence çay yapacaksak eğer ve ilaç kullanmıyorsanız hibiskus, öksü otu ve alıç yaprağını birlikte kullanabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bitkilerle tedavi videolarımıza devam edeceğim. Bugünkü konumuz kalp hastalıklarıydı. Bir sonraki videomuzda insülin direncini nasıl kıracağız, şekeri nasıl tedavi edebiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.